Merhaba arkadaşlar. Hemen ayarlamaları yapayım. Bugün önemli konulara değineceğiz. Ayarlama yaparken sizler de ancak toplanırsınız zaten. Çok kısa bazı ayarlamaları yapayım. Sonra yayınımıza dönelim. Bugün neler yapacağız? Bugün zaten WhatsApp grubunda aslında paylaşıyorum bunları ama yayın açmam uzun sürebiliyor. Yani mesela ben pazartesi birinci yılın bilgilerini, her şeyini paylaştım WhatsApp grubumuzda. Ama bununla ilgili bir video yapamadım. İş yoğunluğu olsun, özel hayat olsun. Her zaman yayın açamıyorum ya da video çekemiyorum içerik. Çünkü çok yoğun geçiyor bu aralar. Özellikle iş hayatım. O yüzden kusura bakmayın. Biraz geriden gelebiliyorum ama WhatsApp grubumuza katılmak isteyenler yorumlarda buluşalım. Ona göre zaten ben kaydederim. Şey yaparız. Kimler katılmak istiyorsa yorum bıraksın. Bir şekilde hallederiz onu. Ben de link atarım duruma göre. O link üzerinden herkesi almaya çalışırım arkadaşlar. Ayarlamalarımı yapayım. Bu hafta sonu çünkü WhatsApp kanalına da bir düzenleme getireceğim. Orası da çok kalabalık oldu ama oyunu bırakan arkadaşlar da var aslında içlerinde. O yüzden ona göre bir ayar çekeceğiz. Bilal'im hoş geldin. Aleykümselam. Sağ olasın. Cansın. Şimdi şunları ayarladıysak hemen. Evet, geçelim. Şimdi öncelikle bir genel durumu göstereyim. 73 ile kapışıyoruz filde arkadaşlar. 3 milyar puanla öndeyiz şu anda. Sağlam bir fark var. Ben hiç bakmadım bile. Dediğim gibi hani yalan yok. İş yoğunluğu. Oyuna da bakamadım fazla. O yüzden kalmış durumda. Bugün sizlerle beraber giriyorum yani öyle söyleyebilirim işin gerçeği. Hatta yayını açmadan hani eşyaları aldım, topladım falan. Bayağı geri kalmıştım. Şimdi şöyle bir sıralamayı ben de merak ediyorum. Kim kaçıncı sırada, ne oluyor, ne bitiyor? İnanın hiçbir fikrim yok. Bizim krallıkta God King almış gitmiş başını.
Ha, böyle korkunç puanlar yok. Zaten hani böyle şey de değiliz. Kanlı bıçaklı bir krallık da değiliz. Gayet yerinde düzgün gidiyor. Arifçim aleykümselam, hoş geldin, yetiştin. Evrim hoş geldin, teşekkürler. 73 ile güzel gidiyor. Bir yandan ben kabile kesiyorum arkadaşlar. O kadar dolu ki çünkü bütün harcam dolmuş. Böyle gidiyor yani, böyle korkunç puanlar yok. Krallıklar arasında siyah beyaz. Coşkun'u tebrik ederim buradan. Yaklaşık 1 milyar puan kasmış. Hangi kaleleri sıfırladın Coşkun? Söyle bize. Sıfırlamış birilerini. Belli, 1 milyara gitmiş. Neyse, KVK öncesi böyle gereksiz kale varsa KVK'da puan kaybettireceğini şimdi kaybettirsin. Yani böyle ittifakta mesela, daha doğrusu ittifakta demeyeyim, bizim ittifak olarak algılanmasın. Krallıkta bazı boş ittifaklar var. Aktif değiller, KVK'lara gelmiyorlar. Bir de önemli krallık savaşlarında rakibe puan veriyorlar. Umarım onların kalelerini bulup temizlemiştir. God King ikinci. Bu Koreli arkadaş 3, Zafer 4, Kanuni 5. Burada pek bir puan farkı yok. Burası çok değişken. Froike, Shinx. Şunun isminin açılımı ne acaba? Buna bir gün soralım, hatırlatın. Bu da Memento yerine Momento yazmış. Bu Memento olması gerekmiyor mu ya? Ben mi yanlış biliyorum? Öyle korkunç puanlar falan yok. O, buradan Cihat'cıma da selam. John, John mesela kasmamış ki, adam bir tane kirosuyla rahat 90 milyonluk, yani mesela örnek veriyorum, benim kalemi sıfırlayabilir o adam. Öyle bir güçte kasmamış. Dediğim gibi hani kanlı bıçaklı değiliz. Öyle bir şeyimiz yok. Zaten 73'ün de bir şeyi yok şu anda. Hedefi yok çünkü sayıları çok az. 6. sıradalar. Birinci olma gibi bir şansları asla yok. 6 milyara 11 milyar. Her gün bu iki ekip özellikle 13 fark atıyor. Çok fazla aktif kale var. Günlük puanda çok fazla. O yüzden açığı daha da açıyorlar. Açık kapanmıyor hiçbir şekilde. Biz de dördüncü sıradayız. Bizim de 11 milyara çıkma şansımız çok çok zor. Hani işin gerçeği. Şu ikisi kapışacak gibi görünüyor Görkem'de. İkinci krallık da zor. Normalde 13'ü bilmiyorum yani, hani nasıl olacak. İttifak olarak baktığımızda ikinci krallık, 18. krallık, 13. krallık ve bizim krallık geliyor. Dörtlü sıralama zaten pek değişmemiş gibi oluyor. Ama burada değişenler işte 13 mesela, bakın arka arkaya neredeyse ilk onda 3 tane ittifak olması. Yani çok fazla aktif kale var. O yüzden her geçen gün fark açılıyor onların tarafında. Bizim üçüncü ittifak 20. sırada, yani o derece fark var. Kişisellerde Kanuni birinci, God King ikinci gidiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, görkem meraklarını giderdiysek, Acar hoş geldin. Aleykümselam. Şimdi geçelim esas diğer konumuza. Şimdi ben de bir yandan YouTube'u açayım. Nasıl göründüğüne bakayım. Şuradan. Çünkü ekran paylaşacağım. Arifçim, göç hakkında bir bilgi yok. Ondan zaten hani daha bahsedilmiyor. Hani belki göç değil, krallık birleştirmeleri de olabilir. Nasıl bir şey yaparlar? Daha bir netlik, bir konuşma yok işin gerçeği. O yüzden göçü şimdilik rafa kaldırıyoruz. Ha, valiyi de göstereyim bu arada. Gladyatör hoş geldin.
Valide de bizde zaten belli bir sıralama var. Katılım. Ripoini almış gitmiş 111 milyon basmış. Sağlam basmış. Ilabi, Fisheye, Korgibat, Vambi, Super Oldman, Bagio, Onit, Oasim, Vambi. Yok Vambi değil. Alejito oldu. Bu şekilde gidiyor. Valide zaten önceden veriliyor. Mesela ben de üçüncü vali, yani bundan sonraki valiye ben katılacağım. Ona göre 10 kişi kendi arasında yarışıyor. Şimdi esas geçelim. Yani sizlerle biraz geç oldu ama dediğim gibi WhatsApp grubumuza gelmek isteyenler mutlaka yazın. Yorumlarda buluşalım. Hani buradan yorum olarak değil, sohbete değil de yorumla, videonun yorumuna yazarsınız. Ona göre katılım durumuna göre bakıp link atacağım. Şu anki WhatsApp grubu yaklaşık bir 90, yani 90 kişi vardı galiba sanırım. Onu azaltacağım. Oyunu bırakanlar da olduğu için. Yeni katılmak isteyen arkadaşları ekleyeceğim. WhatsApp grubunda ne yapıyoruz? Oyun haberlerini anında paylaşıyorum ben elimden geldiğince. Mesela bu birinci yılda pazartesi ya da pazar günü hemen WhatsApp grubunda temaları, işte nasıl gelebileceğin, neler olabileceğine dair bazı şeyleri paylaştım. Benim bilgim olmayan bir şey olduğunda diğer arkadaşlar da paylaşıyor. Yani karşılıklı birbirimize destek sağlıyoruz. Arif, videonun yorumuna yazarsın, şey yaparım, oradan bakarım. Benim hız kafa durumu birinci senede alım yapacağım için şu anki çok önemli değil. Esas birinci yılda zaten paketleri çekeceğim. Birinci yılı bekliyorum. Ha, şunu da duydum. Bana da haberi geldi arkadaşlar. Keri silkme diyelim buna. Çünkü bazı siteler şey yapmaya başlamış. İşte %5 indirimler, bilmem neler. Daha arkadaşlar 2x gelmedi. Ha, çok paranız varsa şimdi de alabilirsiniz indirim kuponuyla vesaire. Ama çok param yok, sınırlı para yatırıyorum ben oyuna diyorsanız bekleyin. Daha 2x gelmedi. Oyun getirmedi. Hani bazı siteler indirim bilmem ne falan yapıyor olabilir ama o yoğunluk olmasın diye önceden tokatlayabildiğin, tokatlamak diyelim onu, ya da çok parası olanın değerlendireceği bir şey diyelim. Ama az yatırım yapan oyuncular için önermiyorum. Yapmayın. Daha etkinlik başlamadı arkadaşlar. Birinci yıl olmadı. Sakın. Evet Arif, 14 Ekim'de geliyor. Onun dışında Gökhan, WhatsApp'a katılmak istiyorsan dediğim gibi videonun yorumuna bırakırsın. Yorumlardan hesaplayacağım çünkü ona göre alırken de oradan alacağım. Burada aklımda tutamam. Kim gelecek, kim şey yapacağım. O zaman yaparsın. Yorum atın mutlaka. Bu arada arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Destekleriniz kıymetli. Aslanım Arif'im benim. Yaz, ona da yorum yaz. Hepsine yaz. Şimdi geçelim. Bundan da bahsettiğimize göre daha güzel bir görsel olarak görebilmeniz için şu şekilde paylaşmaya çalışacağım. Bakalım ekran nasıl gelecek. Ona göre ayarlama yapacağım. Düzgün bir şekilde geldi mi arkadaşlar? Evet, geldi. Şimdi
14 Ekim 23 Ekim arasında gerçekleşecek. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Tabii ki herkes Süperkor oyuncusu değil. Süperkor'un ne olduğunu biliyorsunuz. Oyunda belli bir miktar para yatırmanız gerekiyor. O zaman Ketrin diye bir yardımcınız oluyor. Size şuradan WhatsApp'tan da paso bilgilendirmeleri sağlıyor. Yani buradan açmıyorum çünkü buradan açtığımda görsel çok küçük kalıyor. Sizin için bilgisayarıma indirdim. Oradan açıp sizlerle paylaşacağım. Şimdi kale teması çok güzel bu arada. Hepsini detaylı göstereceğim size. Beraber inceleyeceğiz. Uçurum rozeti geliyor arkadaşlar. Rozet topluyorsun. Ondan sonra zaten toprak temasını açıyorsun. Bakın burada yıl dönümü kutlaması, kutlama festivali, festival geçit töreni, renkli sıvı eşleştirme, yıl dönümü hediyesi, kutlama mağazası, dipsiz yankı. Yani o kadar çok etkinlik bir arada geliyor ki sabredin arkadaşlar, sabırlı olun lütfen sizden ricam. Ben çok büyük bir beklenti içindeyim. Hani oyunun üzmeyeceğini düşünüyorum. Güzel paketler, güzel şeyler getireceğine inanıyorum. Yarı yılda bile gayet iyiydi yani. Hakkını yemeyelim. Yarı yılda çok iyiydi. Birinci yılda şu tema zaten. Birazdan size videosunu falan göstereceğim. Temadan böyleyse paketlerden de beklentimiz bir o kadar yüksek oluyor. Samet hoş geldin. Sağ olasın. Şimdi yıl dönümü mesajı 14 Ekim 23 Ekim. Bu arada 11 Ekim'de bir ön etkinlik gelecek arkadaşlar. 11 Ekim'deki etkinliğe kanıp da böyle çok yatırım ne gelecek tam şeyini hatırlamıyorum. Bakmadım. Bakarız zaten. Elimdeki bütün şeylerin SS'ini aldım. Eksik aldıysam da bilmiyorum. Bir 10 dakika içinde elimdekileri aldım ama eksiğim olursa tamamlarsanız sevinirim. 11 Ekim'deki gelecek ön etkinlik. O yüzden büyük ihtimal o şey şeklinde olacaktır. Daha önce gelmişti. Hatırlayanlar vardır mutlaka aranızda. Kupon, indirim bileti veriyordu size. Örnek veriyorum işte oradan aldığınızda %10, %20, %100'e kadar bedavaya kadar kale temasını alabileceğiniz bir bilet veriyordu. Yani örnek veriyorum bu tema 3000 akikse 11 Ekim'de gelecek kupon sayesinde evet yarın Arif işte %10 şansınıza kalmış. Ben bu mazlum kardeşiniz %10'u geçemedi daha. %10 indirim alabiliyorum ancak. Bakalım belki bu kadar ağlıyoruz. Bedava falan gelir. Güzel bir kupon gelir ya da %80, %90 indirim kuponu gelir. Göreceğiz. Ben öyle bir şey bekliyorum. Geçelim yıl dönümü mesajı. İşte burada zaten koymuş görsel. Aç demiş. Anı defterimiz var burada. Bilginiz olsun. Şimdi geçelim diğerine. Bakayım bunun görüntüsü nasıl gelecek. Bu biraz büyük kaçabilir. Bunu ayarlamam gerekebilir. Ona göre ayarlarım. Buraya koymuş. Bakın deneme. Büyük ihtimal 11 Ekim'de gelecek olan bu tarz bir şey olacak. Şunu şöyle yapacağım. Net görünmesi için. Bakayım düzelecek mi ekranınızda da. Alt kısmı çıkmıyor. Şöyle yapayım o zaman. Arkadaşlar daha net görün. Bakın burada zaten işte başlangıç, festival, hat olarak yani hani sıcak teklif gibi bu büyük ihtimal bakın yazıyor zaten.
999 dorukla 2000 doruk demiş burada. Birer gün deneme vermiş kale temalarını. Bilal'im 1700 kurtarmaz. Hayatta kurtarmaz 1700. Yani şu siyah olan mitolojik tema. Birazdan ona da değineceğim. Mitolojik pahalıdır. Cebi yakar biraz. Burada işte paketler, tema, geçiş vesaire görüyorsunuz. Şu güzelliklere bakar mısın ya? Exclusive pack'ler. Çat çat çat. Burada da bakın bir puan var. Büyük ihtimal bir şey, puanlı bir şey olacak. Aldıkça falan mı dolacak, ne olacak? Deneyip göreceğiz. Evet, geçiyorum. 3 tane paralı asker geldi arkadaşlar. Bu paralı askerlerin detayına gireceğim. Biz Süper Kor oyuncularına da test yaptılar bununla alakalı. 2 soruluk. Bilene ödül vereceklerdi. Ödülüm daha gelmedi. Nerede benim ödülüm? Sevgili oyun yönetimi. Aynen Bilal, bak, indirim yakalarsan ya da acar, yani dediğim gibi bilet gelebilir. 11 Ekim ön etkinlik dediğinde indirim kodu, yani indirim kodu diyorum, indirim kuponu verebilir. Oradan güzel gelirse bir şeyler olur. 5. Henry arkadaşlar, bilmeyenler için söyleyeyim. Zaten böyle neredeydi işte etkinlik olaraktan. Neydi buranın adı? Ordu taliminde falan karşınıza çıkıyor 5. Henry. Buradan görebiliyorsunuz nasıl bir karakter olduğunu. Maraşal okçu. Buradan becerilerini falan da bakabilirsiniz. Ben Maraşal okçu yapmıyorum ama Maraşal okçu güzel gibi duruyor. Ama tabii ki ne olur bilinmez. Çünkü Hatshepsut arkadaşlar mitolojik bir kahraman. Yani Arthur gibi düşünebilirsiniz. Bakın, kumandan. O yüzden ileride Maraşel okçular çok güçlü olabilir. Çünkü ortada bir Hatshepsut gerçeği var. O Serkan'ım, hoş geldin. O yüzden yani alınabilir arkadaşlar. Geleceğe yatırım yapacaksanız gelen Henry'yi falan. Zaten Henry'yi de birazdan değineceğim. Adamlar bize ücretsiz verecek. Bak bak, Büyük İskender falan. Neyse, çok kafayı karıştırmayacağım. Ama Hatshepsut için sonuçta bu mitolojik bir kahraman, Arthur gibi. O yüzden güçsüz olma şansı yok. 42 azaltır. 3 düşman birliğe bakın. Alan hasarı veriyor yani. Ve birim yeniliyor. Güçlü bir kahraman. Çok şeyine girmeyeceğim. Daha gelmedi çünkü. Ama e, Henry'yi falan mutlaka değerlendirmek gerekebilir. Zaten gördüğünüz gibi bedavadan verecek oyun. Napolyon o kadar güçlü olur mu? Bilmiyorum ya Serkan'ım. Aynen, ekran kayık çünkü şey paylaşıyorum. Ekran paylaşımı olarak paylaşıyorum. Yani bütün ekranımı paylaşıyorum sizlerle şu an. O yüzden ayarlar kayık. Bir yandan ben de videoyu açtım. Ona göre sizin görebileceğiniz şekilde ekranı düzenliyorum. Önemli olan görmeniz. Sağda solda olması önemli değil şu an. Napolyon'da gelişi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi.
Yok Serkan'ım söyle uyar. Şey değil. Bir şey gördüğünde mutlaka beni uyar. Gözümden kaçan bir şey de olabilirdi. Biliyorsunuz az mikrofon patlatmadık burada. Napolyon da biliyorsunuz yani tarihte önemli bir kumandan. Gücünü nasıl olur bilmiyorum. Serkan'ın dediği de işte Hatshepsut'la eşitse Hatshepsut da eşittir Arthur. Mitolojik güç yani. Mitolojik güç. Oyun bize bedava verecek gibi duruyor bir başlangıcı ama tabii ki şu kısım paralı olacaktır arkadaşlar. Yani şu ikisi bedavaysa burası kesinlikle parayla açılan bir kısım. Bilginiz olsun. Bence öyle. Samet onu paylaşayım. Bunları bitireyim. Bana bir daha hatırlat unutursam kale tesis durumumu göstereyim. Bunun Türkçesi var mıydı bende? Yoktu galiba. Şöyle yapayım. Vardır da bulamamış da olabilirim. Zaten etkinlikleri gösterdim. Bakın Maraşel okçuların devri geliyor. Napolyon da aynı şekilde Maraşel okçu. Yani okçu konusunda Maraşeller biraz çığır açacak gibi geliyor. Ben zaten biliyorsunuz birkaç yayındır söylüyorum. Ramses'i kılıca çekeceğim. Şu an beşinci sezonun metası kılıç arkadaşlar. Kılıca çekeceğim. Teçhizatla uğraşıyorum. O yüzden şu an kılıç yapmıyorum. Yeterli teçhizatım yok. Yani seviyesini arttıracak kadar yok. Şu an gördüğünüz Maraşel okçu. İleride bir de Hatshepsut gelecek. Al sana Maraşel okçular iyice güçlenecek. Onlara göre zaten şey de geldi. Paralı askerler. Sıkıntı. Oyunun daha da ilerisinde arkadaşlar ileriye yönelik bir bilgi. Hani nasıl binekler geldiyse ileride gemi de gelecektir. Çünkü Çin metasında var böyle bir şey. Yani oyunun ucu çok açık. Nereye gider? İleride neler yapar? Hiçbir fikrim yok. Ama eee, çok fazla böyle ileride bizi zorlayan ya da cüzdanınızı zorlayan şeyler gelebilir. Bilginiz olsun. Aynen Serkan'ım. Napolyon'un yanına destek şart. Hatshepsut ama işte başa gelirse diğerleriyle ne olur hiç bilinmez. Temaların ön izlenimi bu şekilde. Bakın bir tane morlusu var, bir tane siyahı var. Siyah olan mitolojik, daha güçlü, daha değerli ve buff'ı da daha yüksek. Bilginiz olsun. Siyah olan bitmeyen gece uçurumu tüm birim türlerinin saldırısına %5 veriyor. Öyle böyle değil. %5'lik bir buff'tan bahsediyoruz. %5'lik buff ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Buradan birlik teması da bu arada şeylerim var. Bakın görkemlinin birincisi olduğunuzda aldığınız buff'ların toplamı kadar yani saldırı anlamında tüm birim türlerinin saldırısı çok yüksek. Buradan da ünvan geliyor. Hatta şuraya koydular mı? Bak hiç bakmadım. Evet. Bakın burada var. Şuradan bir kıyaslama yapalım.
Bunun görsel şeyi o kadar yüksek değil aslında. Bu düşmüş ışıltı zaten bunlarla aynı arkadaşlar buff'ları. Ama hala görkeminin birlik temasını daha yüksek yapmışlar. Bakın bayağı fark var. Hatta tam iki kat fark var. %1'e %2, %1.2, %2.4 tam ikişer kat fark var. Görkemli hala en değerli tema. Fakat bu da buna baktığınızda hemen hemen %50 fark ettiriyor güç açısından. Yani hepsinin toplamı tabii ki daha fazla fark ettiriyor. Her birinden %50 neredeyse fark ettiriyor. Hatta %50'den fazla yani. Bunun %50'sini alsan %1 yapmıyor. Bunun da %50'sini alsan 37,5'tan 1.03 yine %50'sinden daha fazla etki ediyor her biri için. Dördüyle de toplarsan etkisi fazla oluyor. Hani oran olarak böyle size küçük geliyor gibi olabilir ama aslında çok fark ettiriyor. 4 tane özelliği normal bir şunlardan çok daha fazla yapıyor. Bu arada benim temalarımı daha önce soran olmuştu arkadaşlardan. Açmışken göstereyim. Bu şekilde birlik temalarım var. 7 tane sahip olduğum varmış. Destansı da var, kırmızı da var, bla bla bla. Bir de şeye bakayım, iç kale temasına. Ya abi çok güzel ya. Gerçekten adamlar yapmış. Burak hoş geldin. Göç konusunda konuşma yok. Hatta Serkan da burada. Serkan çok takip eden biri. Bak hemen yanıt verdi zaten ben görene kadar. Serkan da bu konularda çok bilgili. Discord kanalında sıkı takipte. Onunla da zaten bu hafta sonu yayın yapabilirsek yapacağız. Serkan arkadaşımız da sizin için birlikleri test etti. Bayağı bir komp denemişliği var. Orada işte Krakenler için Arthur test etti. Yine Maraşel kompundan test yaptı. Savaşçı kompundan test yaptı. Birçok komptan test yaptı. En iyisini bulmaya çalışıyor o da. Gerçekten eline sağlık. Ortak bir şey yapmaya çalışacağız bu hafta sonu. Herkesi bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu an canlı canlı hatırlatayım. Bitmeyen gece uçurumu mitolojik olduğu için şu an temalarda böyle bir tema yoktu. Ve bunu alan zaten %5 bir saldırı alıyor. Burada morların verdiği %2. Yani iki katından bile daha fazla bir buff alıyorsunuz arkadaşlar bu temaya sahip olursanız. Bu da %2 çünkü zaten aynı değere sahip. Destansı mıydı bunun adı? Efsaneviydi galiba. %2 bu bambaşka bir şey. Zaten görsel açısından da ikisi de gerçekten çok şekil ama siyah alev falan böyle çok daha karizma, çok daha böyle insanda bir heyecan uyandırıyor. Kale teması bende çok yok. Onun dışında ünvana bir bakalım. Ne geliyor? Bir şey geliyor mu? Bu geliyor. Ama zaten diğerleriyle yani benim de mesela şu an kullandığımda aynı buff'ı verecek Neptün'ün mührüyle. Daha mı şekil? Neptün'ün mührü güzel ya. Ben beğeniyorum bunun görselini. Şu yandaki çıkıntılar falan hoşuma gidiyor. Başka ne vardı? İç kale temasına birliğe baktık, ünvana baktık. Rozet zaten bunları almak için tema galerisinde bayağı bir tamamlama yapmanız lazım ki hepsini açamazsınız. O kadar tema daha oyun getirmedi.
En fazla açabileceğiniz maksimum şu olacaktır diye düşünüyorum. Şu son gelenlerle beraber. Dur ekranı düzelteyim. Arka arkaya o kadar çok ekran şeyi var ki. Şöyle yapalım. Şimdi bir tık daha iyi olacaktır. Zoom yapmadım. Ee, Uygulamadaki canlı yayın uygulamasındaki şeyden ekran alıyorum. Yani bütün ekranımı paylaşıyorum. Bilgisayarımı paylaşıyorum şu an sizlerle. Sadece oyun görseli paylaşmıyorum eskisi gibi. Galeriden de şeyler paylaştığım için buradan ondan kaynaklı farklılık var. Ve tabii ki arkadaşlar yeni bir medeniyet geliyor. Bu medeniyetimiz Abbasiler. Gördüğünüz gibi savaşçılar. Evet. Burada gelecek olan etkinlikten bahsediyor. Evet, Araplar geldi. Yok, yüz görmeyiz ya. Marif görmeyiz. Etkinlik çok fazla. Tekrar bakın altını çiziyorum. 11 Ekim'e çok kapılmayın. Ana etkinlik 14 Ekim'de başlayacak. Yarın gelecek ama o bir ön etkinlik. Esas etkinlik 14 Ekim. Buraları zaten biliyorsunuz. Bu oyunu oynayan herkes buraları bilir. Görevler geliyor günlük. Yapıyorsunuz. Buradaki pıt 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 açıp ondan sonra çantadan harcıyorsunuz. Bakın yine aynı şekilde yıl dönümü hediyesi. Burada da takas geliyor. Takas mantığı aynı şekilde devam ediyor. Artık buralar standartlaştı. Sarı kafa, mücevher, taslak, parşömen falan da vardır. Bu şekilde. Onun dışında etkinliklerde arkadaşlar renkli sıvı eşleştirme diye bir oyun var. 20 seviye olacak, bilginiz olsun. Son getirdiği oyunları ben çok beğeniyorum. Bu da biraz şeye benziyor. Hani biraz akıl, kafa yormaya benziyor. Herhalde işte örnek veriyorum kırmızıyı buraya boşaltacaksın. Sonra da bunu buraya boşaltacaksın. Ondan sonra işte sarıyı bir yere, kırmızıyı bir yere gibi eşleştireceksin gibi. Zaten yazıyor. Kilitler açılıyor. Burada gördüğünüz gibi temayı Akik'le veriyor. Serkan var ya 120 milyona bile gider ha. Serkan bastı mı güzel basıyor. Zaten kompları çok güçlü. Serkan bu birinci seneden sonra balina olacak arkadaşlar. O net ben söyleyeyim. Akik'le geleceği aşikar zaten görüyorsunuz. Çevrilecek. Tabii ki bunu almak parayla olacak. Ee, Takas mağazasından işte ilk kaç tane 50 mi veriyordu imparatorluk parasıyla verdikten sonra artık paraya bakacak. Temaya zaten ana oyundan baktık. Birlik temalarına da baktık. Evet, geçelim paralı askerlere, gelenlere. Oyundan da ileride göreceğiz. 14 Ekim'de gelecek. Medeniyetin bonusu arkadaşlar, süvari canı.
Lubucular yaşadı. Söyleyeyim. Nedenine geleceğiz birazdan. Hem medeniyetten yakışır sana Serkan'ım. Hem medeniyetten bir kere %2,5 iyi bir oran. Hem de üstüne deve binicileri geliyor arkadaşlar. Yani şu demir kanat korumasına bakar mısınız? 18 saniyesi boyunca birliğin pasif becerilerden %5 daha az hasar alıyor. Ne demek bu? Kiros'tan falan hasar daha az yiyecek ve 18 saniye boyunca. 18 saniye çok uzun bir süre arkadaşlar bu arada. Gerçekten çok uzun bir süre. %5 de az bir oran değil. Hani böyle kalede bonusu görünce falan mutlu oluyoruz. Taşlarla falan yani düşünün kaç oranlar geliyor. %5 ciddi bir oran. Deve binicileri Lubucuları hayatta tutacak. Yani Lubular yineden meta'ya tam dönemez. Yine Kiros alır ama güçlü Lubusu olanlar dandik bir Kiros'a da kaybetmeyecek. Kağıt gibi olmayacak o iş artık. Çinli Langxiang kullanıcısı geliyor arkadaşlar. Bu da nedir arkadaşım? Elinizde görüyorsunuz zaten. Mızrak. Mızrakçı. Bu paşalarımız da ne yapıyor? Çok dişli mızraklarıyla. Bakın adamlar açık açık yazmış. Bu savaşçılar savunma ve kılıçları önleme konusunda usta. Yani ne demek? Counter devri bitiyor birazcık. Bu paralı askerler sayesinde. Benim önceki videoları izleyen arkadaşlar varsa yayında biliyorsunuz. Benim Kiros'a geliyordu işte Miyamoto olsun ya da Ramses olsun fark etmez. Kılıçlı bir komp. Çıt çıt çıt. Dandik olmasına rağmen kesiyor. Yani tamam counter ama bu kadar da olmamalı. Burada tabii yine oranı biraz düşürmüşler. Lubu'daki gibi %5 yapmamışlar. Oyun yine Çinliliğini bir ortaya koymuş. Buraya bir daha fazla buff vermiş. Burada %4 buff'ımız daha az hasar alıyor. Aktif becerilerden. Aktif beceri dediğimiz zaten Miyamoto ile Ramses'inkiler aktif beceri oluyor arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, Bunu ama mesela ben yani Kiros'ta kullanabilir miyim? Sıra tabanlı becerisi yok Kiros'un. Hatta şöyle hemen açalım. Karşımızda açıktı zaten. Gördüğünüz gibi pasif, pasif, pasif. Yani Kiros'un bir işine yaramaz. Burada adamlar ne yapmış? Maraşel okçuyu birazcık. Ay okçuya taktık ya şey. Onların devri olacağı için. Maraşel mızraklılara biraz yatırım yapmışlar. Yani Maraşel'e kayıyor biraz. Savaşçılara bir bırakmışlar. Maraşel'e doğru gidiyorlar. Bilginiz olsun. Evet geldik okçuya. İkincil vuruş becerilerinden %4 daha az hasar alır diyor. Yani ne demek arkadaşlar bu? İkincil vuruş kim yapıyor? Lubu yapıyor. Süvari kompları yapıyor. Buna da %4'lük bir azaltma vermişler. Tüm kahramanların kudret ve stratejisini 6 saniyenin 1,5 puan arttırıyor. En fazla da 4,5 puana kadar birikiyor. Bu ne demek? Ramses kompuna da gider, strateji veriyor. Mulan'a da gider, kudret veriyor. Belevu oynuyorsanız Belevu'ya gider, fark etmez. Yani gidiyor, hepsine gidiyor. Ortak şey yapmışlar. Ama mesela bunda kalkıp da bunu Kiros'a koyamıyorsun. Bu paralı asker bana yaramadı yani. Balta fırlatıcısı. Geldik balta fırlatıcısına. Burada zaten yazmış. Piyade diyor.
Aynen Arif. Muharebe filini açmana gerek kalmadı. Lubu için deve binicisini açacaksın. Bu piyade. Piyade demek ne demek? Yakın dövüşçü demek. Yani şey değil. eee, Kılıççı. Balta diyor ama yani kılıç olarak düşünün bunu. İmza becerisini kullandıktan sonra o kahraman kudret ve strateji. Birliğinde %4 daha az kudret becerisi hasarı alır. Bakın altını çiziyorum. Kudret hasar demiyor, kudret becerisi hasarı alıyor diyor. Yani adamın becerisi kudret hasarı vuruyorsa o beceriden daha az hasar yiyorsun. Burada adamlar kabak gibi yazmış. Midas Bay'da bir alana bir bedava etkinliği, 2x etkinliği zaten 14 Ekim'de geliyor. Bilginiz olsun. Isınma etkinlikleri 11 Ekim'de başlıyor. Yani yarın ısınmaya başlıyoruz. 14 Ekim'de de esas ana etkinlikler başlıyor. Güzel bir etkinlik bir yıl olmasını diliyorum. Birlik temasını oyundan da görebiliyoruz ama ben burada videosunu da sizin için açmıştım. Kale teması da aynı şekilde. Tek benim korkum ağaç teması gibi olmasın. Arkadaşlar o ağaç teması nedir öyle ya? Yani bütün ekranı kapatıyor arkadaş. Hemen şunu da normale döndüreyim. Ekran kaydı vesaire olmasın. Normal oyun görselimize geçelim. O ağaç teması bizi bitirdi ya. Gerçekten bitirdi. Hatta şöyle haritada ama ben 73'teyim şu anda. Yanımda da kale varmış bak. Aa, günah teşvik. Bak farma bile atmamışım. Gerçekten yayın açacağım diye her şeyi unuttum lan. Yayın yaparken bir toplayaydım bari şuradan. 3-5 bir şey. Askeri varsa alalım şunu. Hiç asker yok ya. Kaynak da yok ki. Yani boş çıktı. Yayındayken toplamadık, unuttuk. Tüh. Bir arkadaşımız demişti kale tesisini göster. Evet Samet yine yazmışım bak aklıma geldi. Benim de geldi. Tesisi göstereyim. Yavaş yavaş iniyorum. Bu tarafta ustalık var. 450 ile başlıyor bilmeyen arkadaşlar için. Buralar 5 zaten. Araştırma 5, mimarı da 5 yaparsam dövme de açılacak. Sonra yeni araştırma enstitüsüne geçebileceğim. Yani ne kaldı? Buranın 5 olması, buranın 5 olması ve buradan da 3 tane seviye gerekiyor 5 yapmak için.
Yaklaşık birkaç da 450-600 falan diye başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. 1000, 1800, 2800, 3, 4000, 4000, 8000. Yani yaklaşık bir 12 bin falan tecrübe puanı lazım bana. Ben zaten hedefim bu birinci yılda mümkün olduğunca teknik puan paketlerini çekmek istiyorum. Bir de taş paketi çekeceğim. Bir de çekiç. Yani işte dövme çekici lazım ki yüzükler olsun, şeyler olsun kullanabileyim. Biliyorsunuz yeni yüzükler de geldi. Onlara ayrı bir yayında değinirim. Çok güzel yüzükler var ama şunu daha önce de söylemiştim size. Hani çok değinmememin sebebi bir kraken değilseniz, oyuna yeni başlayan biri değilseniz kalkıp da bu kadar emek verip yüzüğü orta düzey bir yatırımcıysanız ya da az yatırım yapan biriyseniz sizin sıfırdan bir yüzüğü yapmanız, özellikle sarı yüzük bunlar 4K'lık yüzükler, yani çok zor. Günah baştan yapmaz. Küheylan'ı yapabilirsiniz. Ama Küheylan'ı niye yapasınız? Kötü değil. Bu arada güzel savunma ve can veriyor. Ama toplama yüzü. Gereksiz o yüzden. Hani mor tarafına baktığınızda böyle sizin pek bir işinize yarayacak şeyler yok. Sarılarda çok güzel yüzükler var. Gerçekten çok güzel yüzükler var. Hani benim de aklımı çeliyor. Zaten bakın bu alayını koymuşlar yani. Her şeye gider demiş adam. Gitmiş 4K'lık yüzüklerden yapmış. Hem alması pahalı hem geliştirmesi zahmetli bir yüzük seti. Güzel mi? Güzel. Eldekilerden iyi mi? İyi. Ama neden iyi değil eldekilerden? Sen bunu sıfırdan alıp yapana kadar elindeki yüzüğü daha hızlı bir şekilde yükseltirsin. Bunları yapmak sıfırdan çok zor. Ha, ileride yüzük sıfırlama gelirse okey. Al abi yap tabii ki. Değiştir yani. Hani git koy yıkımın yerine, ne bileyim Doğu Cenneti'nin yerine. Yani mis gibi yüzük ama bakar mısın şuna? Bu yüzüğü. Yemişim şaşalığı yani. Ya git okçuya koy. Git şeye koy. Yani korkunç bir yüzük. Hasar, saldırı, savunma da veriyor. Üstüne yetenek de güzel. Etkinleştirme ihtimali de %100. Yok %50'ymiş, %30'muş değil. Etkinleştirecek yani bu yeteneği. Mesela bak, %30. Arthur'da en çok kullanılan yüzük. Miyamoto'da kullanılan yüzük. 30. Yarı bile değil. %50 bile değil. Çok güzel yüzükler var. Ama dediğimiz gibi sıfırdan yapması çok zahmetli bir iş. Oyuna yeni başlayan biri ise zaten yüzüklerini ona göre seçebilir. Göksel kıvılcımı. Bakalım göksel kıvılcıma. Vallahi çok incelemiyorum. Çünkü aklımı çeliyor. Bak, hasar, savunma ve can. Yani can zaten çok kıymetli. Bir de iki kahramanın verdiği kudret hasarını arttırıyor. Yani ben bunu mızrağıma alırım ki zaten mızrak koymuş. Yani tam benlik yüzük. Hem hasar azaltıyor, hem hasarı arttırıyor, hem buradan can, savunma veriyor. Bir de birliğin hasarını da arttırıyor. Yani çok güzel, çok güzel abi. Ama yok yok, öyle bir durum yok. Daha şunları da yükseltemedik doğru düzgün. Şu birlikte
Şunu bir 20 yapacağım zaten bu vali. Rahat bir şekilde yetiyor 20'ye. Bu da 20. Şunu da 30 yapmak istiyorum. Yani mesela atıyorum Musa'ya o yüzüğü almak ister miyim? İsterim. Ama onun yatırımını yapabilecek güç lazım. Çok zor. Çok zor. 6. sezon zaten Lubu'nun başına gelecek komutanla Lubu'yu ne yapacağız bilmiyorum 6. sezon. Hani 5. sezon Lubucuları üzdüler ama 6. sezonda o Lubucular bizden intikamını çok fena bir şekilde alacak gibi. Şuralarda kaleler var. Bir bakayım. Ya 31 milyon boş değildir diye düşünüyorum. Buralarda hep bayrak var. Işınlanamam. Yani mesafe var bayağı. Cornetto aşkımla erir misin? Şöyle bir bakalım. Kalmamış asker. Bunda da yok. Sıfırlamışlar. Elden geçmiş bu kalelerin hepsi. Maalesef boş çıktılar. Evet arkadaşlar bir de çark yapacağım çok kısa. Zaten imparatorluk parası ortada. Zhuge açmak için bir 20'ye kadar yapacağım. Nimo hoş geldin. 6 tane yeni yüzükse arkadaşlar bunların yüzük sıfırlamayı getirmesi lazım. Ya el insaf ya. Gerçekten yüzük sıfırlamayı aynen ring reset lazım. Yüzük sıfırlama şart. Böyle olmaz. Arifçim kendine iyi bak. Görüşürüz. Serkan için bir beşli atıyorum. Şu beşliyi Serkan için atacağım. Serkancımın şansına güveniyorum. İki kafa çok güzel. Çok güzel. Şu bir taneyi benim için. O çok güzel. Çok güzel abi. Bak güzel başladık. Bir beşli kimin için atayım? Nimo ileride gemi de gelecek mesela yani. Hani Çin'de var. Onlarda binek de çok önceden görmüştük. Gemi de gördük. O zaman gemi de gelecektir diye düşünüyorum. Bir beşli atacağım arkadaşlar. Kimin için çevireyim bu beşliyi? Ha şuradan deneme görevlerinden şey almayı unutmayayım ya. Zhuge için değil de dur bakayım. Şey için atmıştım. Bak bunları unutuyordum ha. Parşömen iyidir. Bir de o sırada siz yazana kadar şeyi de göndereyim. Bu çok uzakta. Burayı turlaması lazım. Şu daha yakın yani öyle söyleyeyim.
Samet için bir beşli. Muhammed'in vallahi birikmiyor ya imparatorluk parası. Çünkü ya her hafta şu VIP 100K, 120K zaten yiyor. Şu 5K. Bu hatırlamıyorum. Bunu da hatırlamıyorum. 5K'dı galiba. Bu 10K. Bu da 1K mı 2K mı bir şey. Burası da 3-4K. Burası 10K. Burası bilmem kaç K. Burası bilmem kaç K. Burası 8K mı öyle bir şey. Burası da öyle bir şey. Bu da Fasofiso. Bu da 20K. Ya 100K zaten 100-110K şuraya gidiyor her hafta. Birikmiyor. İlk kim yazmış? Gitmeden Arif için. Tamam Arif için atıyorum o zaman bu beşliyi. İlk Arif yazmış. Güzel, güzel. Kafasız göndermedin Arif bize. Acar bence Maraşal yapılabilir. Neden yapılabilir? Napolyon güzel. Ee, Hatshepsut yani yanlış girdim. Hatshepsut geleceği için ileride ama ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Hani seni uzun bir sürede bekletebilir Hatshepsut. Ama geldiğinde de yani güçlü bir kumandan yani hani. Henry, Selahattin destek öfkeli yenileme zaten. Destek komutanı. Henry birazcık destek değil alakası yok. Buraya bir tane daha destek atsalar başka bir şey olacak yani. Napolyon da destek değil. Destek olmadığı için Maraşel Okçu yani çok güçlü görünmüyor ama şimdi Hatshepsut gelecek. Napolyon da iyi. Yani inan net bir şey diyemiyorum. Ama düşünülebilecek bir şey yani. Al dursun. İleride belki sarı kafa kullanaraktan yapabileceğim bir şey olabilir. Ya mesela getirdikleri paralı asker savaşçı mızrağı yaramıyor. Az önce değindik bu konuya. Ben Kiros'a koyamam o paralı askeri. Ne alaka yani? Hani sıra tabanlı beceri hasarı yapması lazım ki ondan sonra destek alsın. Ulan Kiros'un sıra tabanlı beceri hasarı yok. Daha burada görünmüyor. 14 Ekim'de gelir. Yani burada göstermiş de oldum şu an şansa. Kiros, Vlad, Mansa gayet güzel acar yani. Serkan'ın da dediği gibi ben şu an yorumları yeni yeni okuduğum için e, yeni yanıtlar veriyorum. Daha derin görmeden, denemeden net bir şey demek doğru olmaz. Hani sana yapma diyemem, kesinlikle yap da diyemem ama zaten Henry beleş, Napolyon da onlu kafası beleş. O yüzden açılacak. İleride sarı kafayla yapılabilir. Mamedov en iyi mızraklı diziliş öneri savaşçı. Az önce yazdıkları hatta Serkan Altan yazmış. Kiros, Vlad Mansa kesinlikle bence de bu üçlü en iyisi. Şimdi Samet için animasyonlu bir 5 atıyorum. Geldik Samet'in animasyonlu beşini atlamaya geçiyorum. Haydi bakalım. Onlu gelsin be. Samet kafasız bırakma bizi. 3'te 0. Samet geriliyorum. Samet hep taş geliyor Samet. Abo 5'te 0 çektik. Samet ne yaptın ya? Animasyonsuz yani animasyonunu bizi bitirdi. Aynen Serkan'ımla bu konulara gireriz. Hafta sonu buradaki bütün arkadaşları bekliyorum. Hafta sonu yapacağımız yayın tamamen komplar üstüne olacak. Serkan zaten bu konuda çok tecrübeli ve bizzat deniyor. Hani bayağı detaylı bir şekilde test ediyor. Elinden geleni yapıyor. Sıralamaları değiştiriyor. Test ediyor. Yani sıralamadan kastım şöyle göstereyim.
Örnek veriyorum, bu şekilde deniyor. Sonra gidiyor. Bu birlik dışarıda. O yüzden şuradan göstereyim. Aa, eğitimimi de açamadım ya. Bunu başa koyuyor. Şöyle göstereceğim. Bu şekilde deniyor. Bu şekilde deniyor. Gidiyor. Bununla bunun yerini değiştiriyor. Buraya da Musa'yı koyuyor, bakıyor. Elinden geleni deniyor arkadaşlar. Hafta sonu neye bakacağız? Bir kere Mareşal Mızrağı bakacağız. Onun dışında Hannibal'a bakacağız diye hatırlıyorum. Krakenler için Arthur'a bakacağız. İdeal Arthur dizilimine. Onun dışında Okçu da bakacağız. Ramses Zuge mi? İşte Theo burada Charlemagne mi? Yoksa Theo burada Zug burada mı? Bütün yaptığımız testleri Serkan tek tek kendisi zaten denedi. Açıklayacak, anlatacak. Ben de izleyici koltuğuna oturacağım ve onu dinleyeceğim. Bak, hediye almayı unuttuk. Arkadaşlar bakın. Canlı canlı şansınıza geldi. Aklıma hediye. Şu isim bana hediyeyi çağrıştırdı. Şuraya yazayım. Herkes faydalansın. Abuk sabuk bir koddu. Tabii mesajlardan onu da bulmam gerekiyor. Serkan, sen daha hızlı bulursan benden şeye yaz. Sohbete yaz. Herkes faydalansın hediye kodundan. Saat kaçta yazmıştık? Dur şöyle yapayım ya. Alican onu şey yapmıştı en güzel. Evet, yazıyorum. Herkes hediyesini alsın arkadaşlar. Hediyesiz kalmayın. Bakalım neydi hediyemiz? Tata. Vallahi şey, dünya sohbetinde şu ismi görünce bildiğin hediye kodu gibi ya isim. Aklıma geldi ya. Unutuyorum, o kadar yoğun geçiyor ki günlerim. Şu kaleye şükredelim. Sizlerle de paylaşmış oldum. Serkan da zaten copy paste yapabilmeniz için sohbette paylaştı. Acar, bakayım birliğine. Gönderdim dedin. Evet. Canlı canlı bakıyoruz. Kiros, Vlad, Musa. Güzel. Teçhizatlar 3, 3. Bunun zaten 3.1, 4'e atmışım. Bu zaten fullenecek neredeyse. Yeteneklerin zaten kehanettekiyle zorlu. Farklısı yok bunun. Yıkım 20. İyi. Taşlara bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde. Kapasite, kudret, pasif beceri, can. Standart. Güzel. Atımıza bakalım. Şu an incelediğimiz hesap arkadaşlar Acar'ın hesabı, bilginiz olsun. Pasif beceri, kudret hasarı gayet iyi. Yani Kiros için. Porsuk var. Yeteneklerde ölümcül ejder, zorlu. Düzeltiyorum ya, ne porsu? Yaban domuzu. Standart. Benim de kullandığım bu zaten, yaban domuzu.
Çok çok iyi. Seviyesi de güzel, makul. Teçhizatlar sadece taşların biraz geri kalmış. Taşlar biraz geri. Teçhizatlar 3 seviye yani şey değil. Bir tek bunun bir tane çentiği eksik. Mansa'da da Azim kullanılabilir. Ben Azim yerine Kralın Kılıcını falan tercih ediyorum. Daha saldırgan oluyor. Ama Azim tabii ki daha defansif bu arada. Dayanıklılık için kullanılabilir. Kullanılamaz diye bir şey yok bu arada. Yonca zaten maksimumda 30. Ana kompunsa bu buraya sakin su koyabilirsin bu arada. Hani yapabilirsen ama tabii ki maliyet açısından daha yıpratır. Çünkü hepsi sarı olacak. O yüzden bu uyuyor hani şey açısından, maliyet açısından. Taşlar biraz zayıf kalmış. Yenileme, kapasite, tüm nitelik, pasif beceri, kudret, can. Hani bunun savunmaya çekmek için buradan savunma da koyabilirsin. Çünkü burada bu adamın amacı hasar vermek değil. Sen bunu defansif kullanıyorsun ya, hasar değil. Mesela atıyorum burada kralın kılıcı olsaydı hasar verecekti. Hani kudret taşı böyle daha iyi bir etki edebilirdi. Ama burada savunma taşı koyarsan senin için daha iyi olacaktır benim şahsi görüşüm. Buna kudret vermene gerek yok. Kudret taşında git ne yap biliyor musun? Onları birleştir buradakileri. Git bir tanesinin taşını kırmızıla. Yani mesela bunun kırmızılayabilirsin. Eksikse kudretin bunda. Mesela o şekilde kullanırsın. Kaynaklarını verimli kullanırsın. Bu adamın çok fazla kudretine şeyine ihtiyacı yok. Yani çünkü sana hasar çıkartmayacak o kadar. Burada bir tek veriyor. Onun dışında da defansif bir şey. Buraya o yüzden savunma taşı koyabilirsin. Hatta şöyle göstereceğim. Atına da bir bakayım da. Güzel yani. Vlad için güzel. Kan borcu fena değil. Şöyle kendi kirosumdan yola çıkayım. Ben daha Vlad'ı koymadım. Benim Vlad 3 yıldız, beşlemedim. Taşlar bunlar ikinci seviye bazıları. Yani normal kırmızı da değil. 2. Benim de kullandığım taşlar pasif beceri, kudret ve can. Bineğimde de gök gürültüsü yeteneğiyle 20 seviye bir süs var. Bu var. Ha, ideal bir yetenek değil. Seninle aynı cesaret. Ama atım aynı zamanda kudret yeteneği ama tırt yani. Evet, benim teçhizatlarım tabii bu ikisi 4 yıldız full. Bunlar da 3.1. Hepsinin teçhizatı şey 4'e yakın, atmaya yakın. Bunda da 8.4 hasar arttırıcı var. Öylesine çok şey değil. İdeal şey değil yani hani bu. Ve savunma koydum buna 10 seviye. Dayanıklı olsun diye. Zırh ve sağda kalsın ki Kiros hasar çıksın dedim. Yine taşlar kırmızı. Mesela bu ikinci seviye, diğerleri birinci seviye kalmış. Kudret, pasif beceri. Yani kısacası şöyle 3 tane ana taş. Musa'da Kralın Kılıcı dediğim gibi benim tercihim. Aynı yaban domuzu yüzüğü. Sadece Bodycam'da Yüce Dağ var. Hem kumandanın hasarı hem savunma hem can veriyor.
hani seni yormaz dersen şunu da sen Musa'na en son şeyini takabilirsin. Can savunma ve hasar azaltması. Çok sağlam tank olur. Ya da Yüce Dağ'a takarsın ama Yüce Dağ hani kumandan hasarından ziyade senin buradan hasar azaltması alman daha dayanıklı yapacaktır son kahramanı. Atıyorum bu Vlad'da güzel olurdu ama en arka Musa içinse şu. Teçhizatlar zaten bunda da aynı. Hepsi 3.1, 24 seviye bir yüzük. Binek'te iyileştirme etkisi yaklaşık %10. Güzel bir özellik yakaladım. %10 bayağı iyi iyileştirme olarak. Bunda da gök gürültüsü var. 10 seviye bir kalkan var. Şimdi yorumlara tekrar döneyim. Nerede kaldım? Ee, çok sohbet döndü. Çevirmelerimizi yapıyorduk. Abbasiler tıt tıt tıt. Ana kıtaya geldik. Nimo Test Server bence yakında gelir bu arada. Aynı zamanda oyunun da bir yayıncısı olduğum için onlar mail atıyor. Sanki Test Server gelecek gibi yakında. En son Samet için çevirmiştim ve beni taşa boğmuştu. Evrim Yodit FSM Lagerta yaptın. Yani o yaptığın komp hasar kompu değil. Yani Yodit böyle çok hasar çıkartan değil zaten. Yodit'in özelliği neydi arkadaşlar? Belli bir süre hasarsızlık kazanıyor gibi böyle şey yani. Hani orada Yodit'ten çok bir beklenti almamak lazım bence. Miyamoto olsa çıkar. Santuzu da mesela bilginiz olsun gelecekte iyi olacak diye bir şey var ki ben Santuzu'yu çok beğeniyordum. Sadece eli çok ağır kalıyor. İleride onu destekleyen arkasına güzel komutanlar gelirse hani yeteneğini hızlı çıkartabilirse çok güçlü bir komutan o da kılıççı olarak. Trip Mehmet'ten daha mı destekler? Bilemedim. Yani Ozay yazmış ama bilemedim ya. Yodit böyle hani çünkü çok aşırı bir hasar çıkartabilecek potansiyeli yok. Bence de Serkan'ın dediği gibi biraz bozuk bir komutan. Richard Boudica Mansa Mamedov güzel. Fakat Richard eli çok ağır. Artık metada değil ama hani yatırım yapmıyorsan elinde Richard varsa tabii ki kullan. Uyar yani Boudica Mansa Richard şeklinde kullanabilirsin. Birinci yıl etkinliklerini sarı kafa veren sıfırlama gelmez. Acar'ın birliğe baktık. Herkes daha gelmez demiş zaten. Evrim Miyamoto FSM Lagert'e iş yapar mı? Yapar. Tekrar söylüyorum. Videonun sonrasında yorumlara yani sohbeti değil yorumlara mutlaka WhatsApp grubuna katılmak isteyenler yazsın. Ona göre link atacağım. Ona göre de WhatsApp'a alacağım gruba.
Kenan, sana kesinlikle katılıyorum. Oyunun başları çok çok önemli. Nasıl gideceğin çok kıymetli. Ee, İnşallah diğer arkadaşlarımız yapmasın diye zaten ben de kanal açmıştım. Bildiklerimi paylaşayım diye. O günden bugünlere geldik. Birlikte inşallah her zaman güçleneceğiz. Sen de en kısa sürede toplayacaksındır. Hiç moralini bozma. Bir sürü kahraman geliyor. Toplanmayacak bir şey yok. Evrim, bu bahsettiğim yayın hafta sonu olacak. İnşallah Serkan'la hafta sonu yapacağız. Cumartesi yokum. Dışarıda olacağım. Ama pazar, Serkan da müsait olursa pazar bir yayın yaparız Serkan'la. Biliyorsunuz pazar yayınsız olmaz. Altar'ın oğlu Tarkan. Atıl Kurt. Yok, bu birinci yıl hediye kodu değil. Pazar günü Serkan'la yayını yapıyoruz. Tekrar sorulmuş. Onu da ben tek tek üstünden geçiyorum. Serkancığım da bak burada pazar olur dedi zaten. Evrimcimin dediği gibi yayına like atalım. Beyler bayanlar, Burak, aleykümselam, hoş geldin. Pazara sözleştik, evet. Pazar birlikteyiz arkadaşlar. Pazar yayını kaçırmayın. Önemli bilgiler olacak. Şimdi atan oldu mu başka? Tamam. Emre de Emre başka bir şey sormuştu bana. Tamam. Filimiz ne yaptı en son? Ne yaptık, ne ettik? Bir de kesebileceğim bir haritada şey var mı? Ona bir bakayım sohbet ederken. Şey falan kalmamış. Bir tane burada var. Çok uzak. Şu daha yakın ya. Buna Ramses'i göndereyim. Ya hadi ona da göndereyim. Lubu'yu göndereyim de bir an önce gitsin kessin. Zaten kota da olacak bir süre sonra. Bunun günlük limiti var arkadaşlar, biliyorsunuz. Hatta dolmuş bile olabilir. Bayağı kestim çünkü ben bugün. Bakamadığım için muhafıza gönderdim. Sürekli muhafıza gönderdim. Haritada muhafız çıktıkça ben muhafızlara gönderdim. Evet. Bütün konulara değindik diye düşünüyorum. Burak, farm yapacaksın. Bunları keseceksin. Bak az önce de mesajda gördüğün gibi ne kadar puan vermiş mesela? 1 milyon 125 bin puan ve ortadan kaldırma için de 225 bin daha. Yani 1 milyon 350 bin puan alıyorsun 30 seviye bir tane muhafızdan. Üstüne farm yapacaksın. Kabile keseceksin. Asker kaybetmek istemiyorsan da hani rakibin farmını bulursan farm kesersin. Kaleye girmeyeceksin hiçbir şekilde. Farm keseceksin, farm yapacaksın. Bu dediklerimizi yaparak çok rahat 250-300 milyon puan yaparsın. Net söyleyeyim sana. Aktif olursan tabii. Aynen, bak Serkan'ın da dediği gibi file de tabii unutmamak gerekiyor. File vurmayı zaten hani ana görev o. Fil. Buna vurmayı da unutmamak lazım. Şimdi şu sandıkları da açayım. Bir alışverişimi de yapayım. Şurada hediye koduyla 2K'da imparatorluk parası geldi. Ha, ben
Çark atacağım arkadaşlar ya, çark gitmeden. Bak unutuyordum az daha. Zhuge almam lazım. Kimin için beşli atıyordum ben? En son bizi bitirdi. Kimin için atayım beşliyi arkadaşlar? Şansına güvenen var mı? Bir beşli atacağım. Bak daha topyekünde 400k puan yapamamışım. 2-3 kale vurmam lazım benim. Asker de yok ki bunda. Şansına güvenen arkadaş arıyorum. Şu geldi ya, dünyanın en rahat şeyi. Gerçekten en rahat şeyi. Tık 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 hallediyorsun hemen. Şu sarı, yani sarıdan kılıç teçhizatlarımı da tamamlarsam Ramses'i kılıca çekeceğim arkadaşlar, ama şu an maalesef daha kılıç teçhizatım çok zayıf. Yani geliştiremiyorum. Bir şey oldu. Coşkun mu geldi? Vallahi Coşkun'un gelişi ya. Adam gelişini zaten belli etmeden yapamıyor. Gerçekten yapamıyor. Coşkun'um hoş geldin. O zaman Coşkun için bir beşli atayım ya. Coşkun yokluğunda bir tebrik aldın. Birinciliğin. Hangi kaleleri sıfırladın? Bak konuşurken 1 milyarı çekmiş. 970'ti bu. 970'ti, yine gitmiş bir yerleri sıfırlamış, vurmuş bir yerlere ya. Ayıp be kardeşim ya. Hangi kaleden hıncını çıkartıyorsun? Şimdi Coşkun için bir beşli atacağım. Şansına güveniyorum. Geliyor beşli. Abi animasyonu kapatmayı unuttum ya. Animasyonu çok kötü ya. Yok, bunu saymıyorum. Unuttum çünkü. Ah be. Gitti boş yere beşli. Vay Serkan'ım. Canımsın sen de. Bu animasyonlu yapışımı unutturdunuz bana gerçekten. Şöyle kalpliyim ben de sizlere. Atıyorum bu sefer, işte esas bu geliyor Coşkun için. Güzel bir kafamız var. Bu da Serkan için gelsin. 5'ine 5 2 kafa. Temiz, temiz, temiz. 10 kafamızı da buradan aldık. Zhuge açtık. Şuradan hemen bir açılışını yapalım artık. Şöyle de yapalım. Şeylerini alalım. Görevlerini. Evet. Şuradan deneme görevlerini de temizledik. Okey. Vlad için de yapmıştım değil mi ya? Vallahi unutuyorum. Vlad'ı 120 seviye yaptım mı ben? Yapmışım, tamam. Şunun yeteneğini de şey yapalım.
Zorlu misilleme biliyorsunuz bununki. Yani yanına açılan. Yani çok güzel yetenekleri var. Yemin ederim böyle aklımı şey yapıyor, çeliyor. Normalde orta komutanda arkadaşlar bunun zorlu misilleme koyuyorsunuz ama hortum süpürmesini oyun öneriyor. Ee, Hani size kalmış nasıl tercih edeceğiniz. Ben biliyorsunuz denemeler yapa yapa biraz değiştiriyorum. Ama test server'a vermedikleri için bunun hangi yeteneği ideal deneyemedim. O yüzden de açmadım şu an. Mesela bunu Kralın Kılıcı açmamdaki en büyük sebep oyun buna da korkusuz öneriyor yanına. Ama Kralın Kılıcı'yla daha etkili oluyor. Yani kapıştırdım. Bir tanesinde karşımda korkusuz olanlı Musa ile her şey aynı. Korkusuz yeteneği açık. Birinde Kralın Kılıcı açıktı. Kralın Kılıcı aldı. Onları zaten paylaşmıştım sizlerle. Sebat da denedim. Hepsini denedim. Azime falan da baktım. Kralın Kılıcı en iyisiydi. Şimdi gördüm Serkan'ım. Dur senin için bir daha beşli deneyeyim. Bunların zaten giden her şey sevaptır. İhtiyacım var. Yine tek kafa verdi. Her kafa benim için değerli bu arada. Kafa versin de bana. Nasıl verirse versin. Azat diye ittifak açmışlar 73'te. İlginç. Coşkuncum nereleri sıfırladın? Ne yaptın? Gözünü sevdiğim 970 milyondun 100 milyon daha kasmışsın neredeyse. Nereyi vuruyorsun? Bak bu adamlar ne güzel aynı puanda. Sen gitmişsin yine bir yerlerden hıncını almışsın. Benim de şunlar dönsün de bir iki kale vurmam lazım. Şey alayım en azından. Topyekünden şey alamadım ya. Şunu alamadım. İki kafa çok önemli. İki kafa çok çok önemli. 3 saat 50 dakikam kaldı. Acil vurmam lazım. Şunları bitireyim. Bunun da bitmesine çok var ya. Abi Ramses sen ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. En geride sen kalmışsın ya. Hasar da çıkartan bir komutan ama. Sohbete bir bakalım bu arada. Ben sohbeti bayağı kaçırdım. Goodbye goodbye. Buradan da kod paylaşılmış. Ne oldu yine? Kural yok bu arada arkadaşlar. Kuralsız. Herkes herkese saldırabilir. Herhangi bir kural koymadık. Hani barış yapalım da demedik. Savaş oyunu. Ne kadar karşı taraf arkadaşımız olsa da biz anlaşmadan yana bir taraf olmadık. Anlaşmalık bir durum yok. Savaş oyunu yani sonuçta. Herkes herkese vurabilir o yüzden. Bir kaybeden varsa ağlayan mı oldu anlamadım. Bakalım şu cezaya. 9K çok gitmiş. Aynen öyle. Bak ne güzel yazmış. Ne güzel.
Yani yine bir laf dalaşına girilmiş. Farmlarını niye vuruyorsun adamın farmlarını Serkan? Bırak adam farm yapsın ya. Tabii ki bir WhatsApp grubumuz vardı arkadaşlar. Krakenlerin olduğu, şeylerin olduğu. Hani herkesle irtibat halindeyim ben. Zaten bir araya getirmekte arkadaşları da herkesi aslında ben tanıştırdım. Şu an kendimi de biraz şey gibi hissediyorum ama suçluluk falan değil de yani hani herkes herkesle anlaşamayabilir, olabilir. Ama hani benim amacım her zaman bütün Türkleri bir araya toplamak, getirmek oldu. Getirmeye de çalışıyorum. Farklı krallıkları düşünce bu şekilde yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Kimse kötü niyetle değil. Bu da bir savaş oyunu. Tabii ki de kaleye vurabilir, şey yapabilir ve kuralda koymadık yani. Doğal olarak vuracaktır. VP grubunda tartışmalar oldu, şeyler oldu bir ara. Tabii bu bahsettiğimiz 3 ay önce falan herhalde ya da bir 2 ay önce. WhatsApp grubunda tartışma istemiyorum arkadaşlar. Orası bir tartışma yeri değil, destek yeri. Orada paylaşımlar yapıyoruz. Amacımız tartışmak değil, birbirimize destek olmak, yardımcı olmak. O yüzden tartışanlar genelde WhatsApp grubunda olmuyor. Şöyle bir şeye bakacaktım. Neye bakacaktım ya? Aklımdaydı. Ha, yani mesela gözetleme. Bak mesela Coşkun bana da gözetleme atabilir. Bak Zafer bana da atmış. Hani yakalasa belki vuracak. Vursa bu arada darılmam mesela Zafer vursa. Yani savaş oyunu bu bilmiyorum ben mi çok şey yapıyorum. Ha şu derim. Ya Zafer bana saldırma ya da işte Coşkun saldırma abisi bana desem saldırmaz zaten adam. Ama puan için bazen denemek için birbirimize saldırıyoruz. Bunu arenada da yapıyoruz. Arenaya baktığında mesela bak Serkan adam canım ciğerim çok severim. Sevdiğim bir kardeşim. Arenada gece beni es geçmez. Senin puan niye bu kadar düşmüş lan Serkan bu ne? 4 milyon kaybetmişsin. Çok puan kaybetmişsin sen. Çok kaybın var senin ha. Yani bu tarz şeyleri takılmak bana saçma geliyor. Tabii ki saldıracak. Kompunu deneyecek. Bazen gidiyorum ben de işte benden güçleri falan saldırıyorum. Kompuma bakıyorum, deniyorum, test ediyorum. Mesela bu beni nasıl kesmiş? Ben bunu kesiyordum. Hatta bir bakalım, deneyelim beraber. Otto'ya da kaybetmezsin be. Gel Otto'suna koyayım bunun. Bu adamı nasıl kaybetmişim, nasıl kesmiş beni anlamadım. Göreceğiz şimdi. Ramses kafa kafaya çıktı ve benim counter daha güçlü aslında alması gerekirdi. Ama kaybettik. Ha burada şöyle bir avantajı var. Bu Otto'cun bir dokunulmazlık yakaladım mı birkaç saniye hayatta kalıyor. Bak yani işte Otto ile aldı. Normalde almaması gerekiyor. Bunu da şöyle yapacağım şimdi. Bir daha değiştireceğim. Yakalayabilirsem. Şöyle yapacağım. Burası çok kırılgan oldu. Bunu bu şekilde yapacağım. Şunu da rahat izlememiz için
Bak şimdi bunu yem ettim. Ramses hemen kırılmayacak. Hayatta kaldığı sürece zaten karşının Ramses'i gitti. Benim burada kıçı kırık Josephine'im gitmişken karşı tarafın Ramses'i gitti. Ramses hayatta olduğu sürece güzel hasarlar çıkartıyor ama burada 3'e 2 kaldı ama asker sayısı bende avantaj. Ya ufak bir değişiklikle çok farklı bir senaryoya çıktık farkındaysanız arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız asker sayımı? Gitti yani. Ufacık bir şey. Neden? Ramses'i ben başa koyarsam çok kırılgan oluyor. Anında eriyip gidiyor. Bu adamın erimemesi lazım. Erimediği takdirde aradaki farka bakar mısınız? 100k asker var bende. Adamda bir şey kalmadı. Küçücük bir oynama. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değiştirmiyorum. Sadece koyduğum yerlerini değiştirdim. İşte strateji burada devreye giriyor. Bu tarzda farklılıklar oluyor. Bunun dışında zaten bir yenilgim Jigglypuff. Bunu da hemen tık diye indirmişim sonrasında. Nasıl yenmişse beni hala bak anlamadım. Serkancığımın birlikleri de bu şekilde. Onu mesela kesemem şu anda. Çünkü 4 kompu da eşdeğer güçte, güçlü. Bende bir tane Josephine çok zayıf kalıyor. Mesela Ramses'im onunkinden iyi. Lubu kafa kafaya. Bunlar da kafa kafaya diyebiliriz ama Miyamoto farkı çok fark yaratıyor. Çünkü bunu direkt counterlıyor ve güzel hasar çıkartıyor. Ani hasar 2 tane yüksek karakter varken arkada da destekleyicisi var. Beni rahat bir şekilde alır. Serkancımı da övmeden geçmedim. Oo, John daldıysa alır ya. John sıkıntı. Şeyim mi? Bakayım. Ramses'in de Lagerthe'yi mi sordun? Ayrıntılara bakalım. Yok. Standart Ramses. Kahramanlar da bu şekildeymiş. Baktığımızda. Serkan'ınkilerin de mesela ayrıntısına bakalım. 我神仏を尊びて神 Krieger tänker ikke på kjønn. Tak ada negeri yang terlalu luas atau terlalu... Tungkai, tungkai! The world Bu ne? Ha, sarı. Bir an dedim taş koymamış gibi gördüm. मैं मरते दम तक Ya bunun yeteneğini मैं hiç मरते दम तक arttırmamışsın. คมดาบตะวันฟันกาดวาจาไซตะวันใจคน Kui Roma me prodit de lebitu. Diike senatui kui me reit. Bricks and blocks have lives of their own, and they stand eternal. Agir justement. Yüzüklerin fazla ve hepsi de seviyesi yüksek. Becerileri falan çok şey olmasa, taşlar da çok şey olmasa, teçhizatın da olmasa da yüzüklerini hep yapmışsın. Yüzük çok iyi. Çok fazla yüzüğün var Serkan. Şu Jigglypuff'a bakayım. Beni neyle yenmiş? Şöyle genel bakışa baktığında Kiros'um iyi. Okçum iyi. Miyamoto'su tabii ki benim Josephine'den iyi ama Lubum da iyi. İşte şu lavuk çok fena hasar çıkartıyor. Şöyle bakacağım. VIP'den Miyamoto mu alayım diye düşünmüyor da değilim ama Krigere tänker kılıç ikke på kompaya... kjønn. Aa, yeni yüzüğü koymuş. Göksel kıvılcımı. 10 seviyede yapmış. Çok iyi bir yüzük. Güzel yüzük.
Ulan papatyayı nasıl 30 yapamamış ya? Taş yok. Yani buna nasıl kaybettiysek işte. Manam Kuroş. Padşah-ı Cahan. Kiros'una yüklenmiş. Kiros da çok tank yapmış. Büyük ihtimal şeyde de aynı şekilde. Musa'da da altına şeyi koymamış. Buraya da gidip korkusuz yerine Azim koysa aşırı tank olur. Daha çok sağda kalır. Yüzükleri var bunun da. Yüzük yapmış hep. Manam Kuroş. Yüzük çok fark ettiriyor arkadaşlar ya. Bineklerine değinmiyorum. Bineklerine bakmayacağım. Çok vakit kaybı. Ama işte şunu net olarak görün. Şimdi bakın. 79 var, 79 var. 94 var, 94 var. Yani 94, 92, 95 bunları keserken mesela Serkan 92 milyon güçlü normalde. Asker kaybetmiş yoksa 92 gücü. Serkan'ı kesemiyorum. Bu 95 daha güçlü görünüyor ama işte tamamen ne yaptığınla ilgili. Yüzüğün ne, gücün ne. Onlar çok fark ettiriyor. Mesela daha önceden şeyi kesiyordum. 100 küsür bir tane vardı. Uf, bu da çok güçlenmiş ha. Güç patlaması yaşamış. Bunun birliklerini güzel. Ha, bu Big F'yi kesiyordum mesela. 105 milyon adam. Şu an kesemem büyük ihtimal. Çok güçlendirmiş. 102 iken kesiyordum. 3 milyon güç arttırmış ama bayağı güçlenmiş. Şu an alamam. GG'miz nasıl? Bak, çok dengeli. Bunu da kesemem. Bambi'yi kesebilirim ama F ekibinden saldırmayacağım. Acı Baba'ya da saldırmayacağım. Yani bu tamamen kendi keyfime kalmış bir şey saldırıp saldırmak. Bu adama saldırmak istemiyorum. Test edeceğim bir şey de yok. Aldığımı da biliyorum. O yüzden gerek duymuyorum. Ama böyle test etmeyi mesela geçenlerde yine severim. Ali Can'a saldırmıştım. O da bana saldırmış. Bak şu an görüyorum. Çünkü test etmek istemiştim. Onun da Lubus'uyla Miyamoto'su çok güçlü. Bir şey denedim. O yüzden saldırdım. Evet, Ramses de geliyor. Şu kaleye bir vuracağım. Şu sandıklarımızı da alalım. Şuradan kafamızı da alalım. Coşkunum, yakıp yıkıyorsun ya. Yakıp yıkıyorsun valla. Serkan bir farmına dokunmuş bak. Gitmişsin ortalığı ateşe vermişsin. Ne oluyor buna? Kule mi vuruyor? Evet. Gelmesi bir saat sürer şimdi ha. Bunun kulede slow atıyor çünkü. Yavaşlatıyor. Evet arkadaşlar. Şuradan şu ikisiyle saldıracağım ya. Ramses'i bekleyemeyeceğim valla. Ha, şeyi açayım da. Bak, unutuyordum. Kale boş kale. Asker yok maalesef. Ama yapacak bir şeyim de yok.
Bana kale bırakmamış hiçbir yerde. Kale bulmakla da şey yapamayacağım. Biraz farm yapıp sonra da şuradaki kalelere gideceğim. Kaynak iyidir. Ne güzel kaynak geldi ya. Evet. Kaynak bitti. Biz de ne yapıyoruz? Bunları çekiyoruz. Şuradaki kalelere gidiyorum. Bakayım daha yakında kale var mı? Yok maalesef. Şuraya gideceğiz. Ya şunları da oyun getirmiş ama bunları da yine burası gibi bir şeyler vermesi şart. 52K var abi ya. 52K var. Geçen fillerden kalan yani. Ben bu fil oynamadım bile. Geçmişten kalan harcadığım halde o kadar sikke diyeyim sikke var yani. Yap Serkan'ım. Selim, Süleyman yüzüksüz, zayıf. Daimi alev kanatlarını 40 seviye yapman lazım Süleyman'ı kullanabilmek için. Süleyman daimi alev kanatları yüzüğü 40 seviye olmadan, bak altını çiziyorum, 40 seviye zayıf bir komutan. Artık Maraşel okçu da onu döver. En zayıf okçu diyebiliriz yani. Ne kadar kaynak aldık? 10.3, bir 10 milyon daha toplayabilirim. Pazar günü yayını kaçırmayın arkadaşlar. Yeni gelenlere de söylüyorum. Yeni gelenlerden ricam da videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz kıymetli, değerli. Ve WhatsApp grubuna katılmak isteyenler de mutlaka ve mutlaka yorum bıraksın. Muhammedciğim eyvallah, hoş geldin. هر موقع در توانتان بود آزادی بخش باشید با عشق مردم به شما هرگز Bundan kaynak bile çıkmıyor. Kurutmuşlar, kurutmuşlar. Bir şey kalmamış. Yani bu kaleler de 30 seviye yani. Niye bir şey çıkmıyor anlamıyorum ki. Çok geç kaldım. Yani yoğunluktan, iş güç derken hiç bakamadım ki. Yok abi yok. Kaynak bile gelmiyor. Yine o iyiymiş ilk bulduğumuz. $14 milyon. Püh, ondan da bir şey çıkmayabilir. İttifakta falan ama yani çıkmayabilir. İyi, bundan bir kaynak çıkıyor. Bir 10 milyon kaynak daha alabilirim.
Kaynak iyidir. Görkemli de, kişiseller de. İkinci krallıktan ilk 10'da kimse yok. 12. olarak, 13. olarak varlar. Ama adamlar genel krallık sıralamasında ilk 3'te. İşte bazen bireysellik işe yaramıyor ya. İttifak olarak çok kalabalıklar. Coşkuncum şu Kanada'yı geç ya. Bu adam üstü olmayı hak etmiyor. Aldık mı bütün kaynakları? Almışız. Gidelim. Bitti mi kapasitem? Yok. Çok az bir şey kalmış. هر موقع در توانتان بود آزادی بخش باشید Kapasitem doldu zaten, kaynak kapasitesi. Birinci sene gümbür gümbür geliyor arkadaşlar. Yatırımlarınızı yapın. Oyun uzun vadede güzel bir oyun. İleride gemi vesaire de gelecek. Liman olacak. Şurada kalenizde geminiz olacak. Nasıl binek sistemi geldiyse. Ya bırak aklımızı çelme dandik dandik paketlerle. Bir hafta sonra görüşürüz. Bu gemi de aktif duruma geçecek. İşte kahramanlarınızı falan göndereceksiniz, yapacaksınız bir şeyler. Yani bu haritada gördüğünüz her yer bir işlevsellik kazanıyor zamanla. O yüzden bak, ben binek bayağıdır çağırmadım ya. Unuttum. Ver oğlum bir kırmızı. Tabii ki buradan kırmızı vermiyor. En iyi ihtimalle sarı veriyor arkadaşlar. Ama onu da hiç görmedim sarı verdiğini. 66.730 ustalığımız var zaten. Boşta atlarım bunlar. Şu 3 yetenekli. Şimdi şunları bir çiftleştireyim. Dur. Özelliğinin kaybolmasını istemediğim mavi var mı? Yok. O zaman çiftleştir baba. Kiros için iyi ama bende Kiros'undaki at zaten 8.9 veriyor. 5.2 yeterli değil. Daha iyileri var. Rastgele yapıyorum bunu. Kuşatma ve zırh geldi ve kritik hasar. Aa güzel ama yani oran düşük. Çok düşük bu arada. Bunu bir kudretle çiftleştireceğim. Kudret ve kritik vuruşu korursam hani Lubuya gibi düşünüyorum. Normal saldırı hasarı %6 azalır. Zayıf. Strateji çok istemiyorum. Stratejiyle savunmayı birleştiriyorum. Savunma çıkarsa en azından arkasına koyarım. Tam güzel diyordum. Strateji hasarı yaramaz. Pasif beceri strateji hasarı. Bak başladık stratejilere. Gerçekten. Hayda. Oğlum şey mi? Benim test ediyorsun. Şuraya bak, %6 %6 dolduruyoruz burayı.
Ve şu an çok garip bir şekilde ilk kez, yani normalde bana mor çok sık gelir. Mor gelmedi. Yayındayım diye falan mı? Ne oluyor? Sabır testine mi tabi tutuluyoruz? Ne oluyor arkadaşlar? Yine mor gelmedi. Şaka gibi. Güzel. Ya olmaz işte ya. Alakasız. Şuradan şeyimi de göstereyim. Bu kısım arkadaşlar hepsi açık. Şurası da fulllemeye doğru gidiyorum. Gerçekten şey gelmedi. Şimdi şununla şunu yapacağım. Buff'sız atla yapıyorum ki bilerek 3 tane özellik korunsun. Sarıya atarsa diye. Yani bu mesela şeye, Lubu'ya gider mi? Giderdi ama şimdi bir kritik vuruş yeteneği var atların bazılarında. İşte şey olarak özellik, kritik vuruş özelliği var. Öyle bir şey gelse çok daha iyi olur. Yani bu güzel mi? Güzel. Hem aldığı strateji hasarı azalıyor, hem normal saldırı hasarı azalıyor. Üstüne kahramanın da, yani Lubu'ya verirsem Lubu'nun da normal saldırısı %19 artacak. Ama Lubum'da hangi at vardı şu an? Mesela şu an bu yarattığımız at çok daha iyi bundan. O yüzden değiştirebilirim. Ona bakacağım. Ama ona bakmadan önce hayat kurtaran da güzel bir yetenek aslında. Şöyle yapacağım. Artık mor. Vay anasını, yine mavi. Yok, hiç bu kadar görmedim bu arada. Gerçekten yayın şansına bu. Gerçekten yayının şansına böyle denk geliyor. Ben hiç böyle görmedim. Aa. Bir de gitti o kadar özelliği yedi. Yine gitti pasif beceri strateji hasarı verdi bana. Sabrımı deniyor. Yani şu pasif beceri stratejiden kurtulamadım. Hayret, günün ilk moru. Pasif beceri kudrete döndük. Ama yani düşük. Şu yetenek güzel. Üf. Zaten bende var bu yenileme özellikli bir at. Ve de şeyde ne derler, Theodora'da hangisiydi bakayım. Özelliklerine bakacağım. Savunma ve kuşatma. Bundaki iyileştirme etkisi, savunma kuşatma. Bu yine savunma kuşatma. İyileştirme 966 mı? Tabii ki de 966. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Lubu'nun atını bir değiştireceğim. Muharebede. Dışarıda. Şunu bir değiştireyim. Şu şeyleri de bir vurayım. Sonra Lubu'nun atını da unutmadan. Unutuyorum arkadaşlar. Şaka maka. Bu kale de boş. Başka ne var?
Şu atı unutmadan da değiştim. Cornetto'ya vurdum mu ben? Cornetto'ya vurmadım galiba. Bir dondurma yiyelim arkadaşlar. Bir külaha bakalım, külaha. Külahımızdan ne çıkacak? Pek bir şey çıkmayacak. 18 milyon şey var, gücü var. Bir beklentim yok. Ama istediğimi de aldım. Şunu 400 bin yapmak istiyordum. İki kafamızı aldık, cebimize koyduk. Çepni. Nereden gönderdin ta? Oo, bu direkt bomboş çıktı. Şöyle göndereyim. Şu Çepni'nin konumunu merak ettim de Fizan'daymış anasını satayım. Bir kalesine bakayım diyecektim. Gideyim ziyaret edeyim ama çok uzak. Başka var mı kale? Yani boş çıktı arkadaşlar burası. Maalesef boş. Şapur şupur hiçbir şey çıkmadı içinden. Ha bak burada Noh'la var. Noh. Noah kalkanlıymış ya. Oo, burada ne oluyor? Eğlence mi var beyler? The Dude gelmiş. Coşkun yayındaysan al bak, açık arazide kapış bu adamla. Kesersin zaten bunu rahat. 100 milyon gücü var. Bu da dandik güçsüz ha. Buralar full kalkanlı. Peki. Tamam, burayı bunlar bakmış. Uf, burada farm mı var? Yok ya. Şurada bir tane kale var da gittiğime değmeyecek kesin. Her yer bayraklı ya. Biraz puan yapsaydım. Neyse, yoruldum. Haritada öyle bir bug var ki hızlı geçince böyle, bakın bizim merkeze, şuraya dikkat edin, şu tarafa. Bakın 50 tane kale görünüyor. Çünkü bizim haritada o taraflarda merkezimiz var. Bak, normal burada kalemiz yok ama oynatınca sanki şuralarda kale varmış gibi görünüyor. Oyunda bazı bug'lar var. Yani bizim merkez burada olduğu için burayı algılıyor. Sanki kale varmış gibi gösteriyor. Direkt Kanuni'nin kalesine denk gelmemiz peki. Evet, bizim tarafı da göstereyim bu arada. Froiki bizde şu an. İttifak değişikliği yaptık yine. Kanuni bizde. Bu arkadaşlarımız da V'de devam ediyor. Şu an şu şekilde oldu. 9.9'a 6.7. Karışık bir şekilde takılıyoruz. Biz biliyorsunuz ittifak değişiklikleri yapıyoruz zaman zaman. Duruma göre. Froike nerede acaba? Bakayım.
Gano normalde hep savaşırdı. Bak bu sefer savaşmıyor. Koreli arkadaşımız 88'den beri bizimle Gano. Kendisine de sevgiler. Yani gerçekten işte dostluk bazen baki kalıyor. Froike görünmüyor piyasada. 73'tedir büyük ihtimal. Zaten niye abi bizim krallıktasınız ki? Ha, bu arada tabii evet puan farkı çok. 3,2 milyar kapanmaz 3 saatte. O yüzden geçmiş olabilirler. Ama ben Froike'yi merak ettim. Burada mı? Evet. Ulan nokta atışı yaptık ha. Peki vurabileceğim bir yer var mı? Selim, onu net alacağım ben ya. Çok beğendim ejderhayı. Alacağım. Onu onu bence birçok kişi alacak ama önemli olan abi o saçma sapan bir görsel şey olmasın. Yani kaplayacağı alan çok önemli. Ağaç gibi kaplarsa yandık. Bunlar normal kaplıyor mesela ama ağaç teması ya haritayı kapatıyor ya. 5 tane öyle yan yana kale olsun harita görünmüyor. Bak şuna bak. Arkasındaki kaleyi göremiyorum doğru düzgün. Yani tıklayamıyorum. Turva yapıyorsun mesela. Merkezde ağaç temalı kale varsa o ata tıklayabilirsen. Yani oyunun şunu biraz düşünmesi lazım ya. Bunu biraz düşünmesi lazım yani şart. Bu şekilde olmaz. Tema getiriyorsun da ya kardeşim bunun arkasında farm varsa görmüyorum mesela. Şurada bir farm olsa görmeyeceksin. Bak burada 5 level bir farm varmış. Şu kalenin yerinde de olabilirdi o farm. Böyle bir görsel olmayacağını düşünüyorum ve o yüzden kesinlikle istiyorum. Başka nereler var? Bir bakayım. Vallahi hiç kale male de yok ya. Ne yapacağız biz? Ha şu Lub'un atını değiştireyim. Bak yine unutuyordum az da arkadaşlar. Hiç de yazmıyorsunuz chat'e ya. Şu atı değiştirecektin diye. İn babacım. Bin babacım. Teçhizat da verelim sana. Bak boşta. 3 seviye zaten ama bunları da güncelleyeyim ya. Zayıf kalmış. Şunu bir 10 yapalım. Olmadı, yetmedi. Kabile de kesmedim ben bugün. 2 gündür kabile de kesmediğim için bak geri kaldım. Ne geliyor bana? Türk Onur. Neredesin Türk Onurcuğum? Fizan'dan mı attım vicdansız? Aha birlik geliyor bana. Aha. En sevdiğim. Bakayım ana kalesi nerede? Ha burada. Buff falan yok. Direkt saldım çocuğu ortaya. Ama buradaki avantajım onun counter'ı. Bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam Onur'un Lubu kompu güçlüydü. Buff'lıysa zaten şey yapacaktır, denk olacaktır. Ama buff basmamış o da.
Bir dahakine Lubu'ya Lubu göndereyim. Bu şey olmadı. Şöyle göndereyim hatta Onur görsün. Lubu'yla Lubu'yu kapıştıralım. Bakalım Lubus'una. Timurlu. Bende de Timur var. 3 yıldız yaptım galiba. Ama Guan Yu kullanıyorum. Karşımızda kimse duramaz. Sarsılmaz hükmümüz sonsuza dek sürecek. Timur'u da koymadım. Yüzükleri bu arada yüksek 30 seviye. 24 seviye. Bu da papatya zaten 30 seviye. Ata bakalım. Her tür hasar. Of, yeteneğe bak. Çok güzel ha. Her tür hasar ne demek arkadaşlar biliyor musun? Adam normal saldırısını da artıyor. Becerilerden vereceği hasar da arttırıyor. Çok güzel yetenek gelmiş ha. Atı güzel. Teçhizat. Güzel. At sadece şey strateji atı ama buna takılmıyoruz. Önemli olan özellik arkadaşlar. Buff'ı çok yüksek. Bu ne? Birlik toplama. Standart. Böyle aman aman değil. Hatta ben bu atı kullanmam. Çöpe atarım. Bu 8.4 binekli kahraman hasarı. İyi. Yani Atilla öyle çok hasar veren bir komutan değil ama iyi. Birebir kapışacağız. O yüzden o yeteneği yiyeceğim. Burada da tek tek olacağı için oradan da güzel güç alacak. Hadi Onur'a ben göndereyim bu sefer de. Gelmiş zaten. Buff basmadıysa güzel Lubu'ya Lubu kapışması olacak. Ben buff basmadım gördüğünüz gibi. Bineği daha iyi benimkinden. O çok güzel bir binekti. Ama kritiğe göre değişir. Yok. Eşitledi yani. Bir kritik geldi eşitledi ama ben de kritik attım. 7. Kritik çok değiştiriyor ya. Bak kafa kafaya gitti. Çok kafa kafaya gitti. Yani zaten sonuçta ortada çok kafa kafaya bir savaş oldu. Benim Guan Yu var tabii ki. Guan Yu'yu da fulllemedim. Fullleyebilirim şu anda ama şey yapıyorum. Valiye bekletiyorum. Şöyle baktığımızda yüzük de benden daha iyi. Karşı tarafın yüzüğü daha iyi. Lubu atı daha iyi. O net. Kudret zaten 606. Becerileri full. Benimki full değil. 3-4 yıldız fark etmiyor. 5 olmadığı sürece eşdeğer diyebiliriz. Hatta Timur daha iyi bir komutan. Guan Yu yerine. Ben de Timur 3 dedim diye hatırlıyorum ama. Bakayım. Aynen 3 dedim. Yeteneklerini de açtım. Şeyi bekletiyorum arkadaşlar. Geçirmek için. Valiyi bekletiyorum. Valide basacağım. Valide yeteneklerini fullleyeceğim. Gerçi fullleyemem sarı yetenekleri. Çünkü Guan Yu'dan sıfırlayacağım bir tanesi mor. Hani bir tane sarıyı fullleyebiliyorum. Ama ikinci sarıyı fullleyebilecek kalmayacak. 270 zaten düştüğünde 450'den bir cacık kalmıyor. 2 yıldız basabilirim. Ama birinci sene paketlerini alınca neler olur bilmiyorum. Hani şu anki benim çantam, hatta şu açayım, before and after yaparız. Kaynak 3.5 milyar. Hızlandırıcı ortak 122, eğitim 93, araştırma 41, inşaat 11. Haydi bir daha bakalım kritikler nasıl olacak. Şöyle bir şey yapacaktım. Aklıma bir şey gelmişti.
Yapacağım şeyi de unuttum. Neyse şu Doruk'u da bitireyim de uykum gelmeye başladı. Kime vurayım, kime vurayım? Buradan F'den çok kişi var. Kanuni'nin birliklerini de şöyle göstereyim kabaca. 144, 143, 142. Bu da God King'inki. Ha, bozgun yemişim. Bakmayınca böyle mi oluyor? Şunu bir indireyim. Super Old Man. A crown without swords. Bugünkü 5 hakkımızda yapalım. Şimdi 1, 2, 3, 4. 5.'yi de vurayım. Canis. Tıt tıt tıt. Şöyle yapıyorum. Aynen böyle yapacağım. Benden güçlü duruyor ama birlikleri alakası yok. Aynı şekilde. 5 tane yaptık mı ne kaldı? Kabile yapamadım hiç ya. Aa, cephe refakati gelmişti. Doğru. Mücevher için önemli cephe refakati de yapacağım ben. İttifak bağışını da unuttum. Kaç saattir yayındayız arkadaşlar? Şeyleri değerlendirirken çok unuttum. Birinci yılı değerlendirelim edelim, sohbet ederken vesaire. Bayağı konuyu kaçırdım yani puan anlamında. Onur geldim. Araştırman açık mı? İkinci kısım paralı. Açık. Nurettin gel kardeşim. Hastaneyi halledelim ya. Hastanede şu an çok bir doluluk yok. Neyle geldin? Okçu. Gel okçu kapıştırın. Buff falan yok arkadaşlar zaten görüyorsunuz. Ne yaptın? Nasıl aldın beni? Ne değiştirdin? Kritik tuttu büyük ihtimal. Değişen bir şey yok. Kabaca bakıyorum. Yoruldum artık. Uykum da geldi. Benim Ramses 3. komp. Hani wow değil. Yüzük de yok. Boş. Eyvallah Onurcuğum, iyi yaptın. Çok kafa kafaya gidiyor yine. Ramses'in sürekli hasar çıkartması onu bir tık öne geçirdi. Yani sürekli, çünkü skill attığında Ramses'i tutmak zor oluyor. Aldı. Yani şey değil. Bakalım şöyle. 1K, 1.1K'lık bir fark var ki bu. Nurettin buff mı bastın? 140K asker ne vicdansız. Dediğim gibi bende yüzük yok. Yeteneklerde full değil. Ee, Geliştirmedim yeteneklerini de. 3. kompum çünkü. Karşı taraf full. Güzel de yapmış. Ama Ramses atlarda süs yok. İkimizin de yok. Yani şaşalı 20, baykuş 21, gece kurdu 30 falan. Yani abi bu kadar fark varsa Mulan'ı atın çöpe. Gerçekten atın çöpe. Hani şu aşikar görüyorsunuz ve burada 140K'lı bir şey var. Karşı taraf var. Yetenekler de full. Teçhizatlarda burada 4. yani 4 yıldız teçhizat var. Gerçekten yani burada 2 yıldızlar falan var.
Mulan'ı atın çöpe. Mulan çok çöp olmuş. Onurcum'la bir kapışalım. Bu sefer benimki kritik vurdu. Arkadaşlar kusura bakmayın, uykum geldi. Çok yorucu bir gün. Uf, ne kritik attı bana bir anda ya. Ne kritik vurdu öyle. Gördüğünüz gibi bir anda işte Lubu çok dengesiz. Bak, kafa kafaya gittiğim adam iki tane patlak kritik çıkarttı. Mahvetti ya, mahvetti. İki tane yani tabii ki yine denk değiliz. Onun ana kompu, benim ikinci kompum. Ama yani çok bozuk bir karakter Lubu ya. Sağ solu hiç belli olmuyor. Gerçekten hiç belli olmuyor. Şey yapacağım şimdi. Merak ettiğim. Mulan'a Kiros. Kiros kalabalık ekipleri vuruyor. Mulan'sa tekli hasar veren daha yüksek. Nurettin burada mısın? Gel Mulan'ını getir, Kiros'la kapıştıralım. Kiros yani okçular mızraklara karşı genelde daha avantaj sahibi oluyor. Bakalım nasıl olacak? Merak ettim. Ramses'ten çok fark yedi. İşin gerçeği. Bir yandan şunu keseyim. Bana sarı kafa lazım. Mağazadan şunu almam lazım. Onun için de altın sefer parası lazım. Daha cephe refakati de yapacağım arkadaşlar. Uykum geldi. Cephe de uzun sürüyor ya. Nurettin geliyorum. Onur'un kalesi de 69 milyon diye 70'ti, hatta Nurettin'inki de 65 milyon diyebiliriz. Yolda saldırıya mı uğradık? Ne oldu? Yok, şeylermiş. Bakayım. Normalde Mulan tekli hedeflere daha iyi hasar verdiği için tabii ki hani çifte vuruşu falan var, böyle ikinci vuruşlar falan, cart curt. Mızraklı mı Richard'ı mı alıyordu. Richard çok ağır kalıyordu. Kiros da yine böyle toplu alanları vurmayı seven, daha fazla düşman birliğine karşı savaşmayı seven. Bakın, 3 düşman birliği yani. İlla ki böyle çoklu falan olacak. Teke tekte ne yapacak? Göreceğiz. Okçuya karşı. Şu an Kiros gıdıklandı dedim, 10k gitti. Ama karşı taraftan yani asker kalmadı. پیروزی از آن ماست. Yok yok. حمله کنید. Kiros'u gıdıkladı. باشد Gıdıkladı سرفرازان Kiros'u. تا ابد بر این سرزمین Mulan bitmiş ya. Gerçekten bitmiş. Yani şu olmamalı bu kadar fark. Çünkü bu kompta yüzük yok. Yani yüzükler zaten deli gibi fark ettiriyor. İmkanın sınırını görmek Abi Şahin için yüzüğü var. imkansızı 9 denemek saniyede lazım. bir kez %100 ihtimalle tetikliyor ki iyileştirme etkisi 8.75, savunma 7.5 veriyor buff. Ya yeniliyor ya alınan hasarı azaltıyor. Yani karşısındaki rakip de, kendimden bahsediyorum ama normal şey olarak değerlendiriyorum, yayıncı olarak. Yüzük yok. Bu kadar fark olmaz. Ha, bir daha deneyebiliriz. Neden? Mehmet'in abuk sabuk buff'ları çünkü bazen tetikleniyor, bazen tetiklenmeyebiliyor falan böyle. Etkinleştirme ihtimaline de bağlı biraz. Ne vereceğine de bağlı. Mehmet de bazen üzebiliyor. İşte mesela %75 ihtimalle, yani %100 değil, bunu aktif etmeyebilir demek bu.
Yine imzası %70 ihtimalle hiç tetiklemeye de bilir. Herhalde onda tetiklemedi diye düşünüyorum. Yani Mehmet iş yapmadı. Nurettin sen de. Bir daha deneyeyim şeyle diyeceğim de Ramses'i şeye gönderdim. Dur. Kiros'u göndereyim ona. Ramses de kesmiş gerçi. Şuna Kiros'u göndereyim. Sana Ramses'i getireyim. Mehmet'in tetiklenmediğini düşünüyorum. Hatta şöyle bir rapora da bakayım. Mehmet ne yapmış? Baykuş iyileştirme etki etmiş. Yani şu işlemiş. Bu da 8 defa iş yapmış. Bu zaten şeyi yok. %100. Bunun kaçarı yok. Huzurlu sığınağı. Yüzük 6 defa etkileşmiş. Bunda yüzük yok zaten. Etkileşecek bir şey yok. Abi vurduğu hasara bakar mısın Ramses'in ya? 138k ya. Ve adamın yetenekleri ikinci seviyede daha. Fullesek ne yapacak Allah bilir. Yüzükte öylesine taktığım şey var. Yani hani tırıvırı. Mulan hiç hasar çıkartamamış. Yani karışık karışık gösteriyor da toplasan şu kadar etmiyor. Belevu çıkartmış. Günlük limit dolmuş zaten. Tamam. Nerede? Benim kale nerede? Şey nerede? Nurettin'e göndereyim. Çünkü Mehmet bence orada iş yapmadı. Ondan kaynaklı bir o kadar fark olduğunu düşünüyorum. 40 mı? Yapma be. 40 kurtarmaz bizi. 500 olmadı. Alamadım ya. Neyse galibiyetten şey gelecek. Onunla bir şey yapmaya çalışırım yani. Dört kafada. Hep asker şeyi aldım arkadaşlar. 50 tane aldım. Biraz onda açgözlülük yaptım. Bakalım. Tamamen bence Mehmet'le ilgili bir durum. Şu an bak önde götürüyor ama Ramses'te şöyle bir absürtlük var. Sürekli hasar vuruyor bak. Sürekli. Hala tarıyor. Bak taramaya devam. Ama Mehmet tetikledi mi şu an bayağı önde. Gördüğünüz gibi Mehmet ya. Başka bir şey değil. Mehmet tetiklenmezse komp çöp. Mehmet tetiklerse iyi. Başka hiçbir fark yok arkadaşlar. Şu adamın keyfine bakıyor komp. Bak bunda da aynı. Gördüğünüz gibi hani çok detaya bakmaya gerek yok zaten. Sohbette Nurettin'de. Bir değişiklik yok. Şu adamın keyfine bakıyor. Bak şimdi. O öyle buff vermiştir ki Mula'nın hasarı da artmıştır. Bak 36, 28, 16 diye artmış burada. Şöyle yapalım. Daha kolay kıyaslarız. Beş defa etkin. 5, 5, 5. Bunlar 6'ydı diğerinde yanlış hatırlamıyorsam.
Şöyle bakalım. 1, 6, 7, 4, 7. 16, 747. Kafada kodlama yapıyorum tabii ki. Bu artmış. Bu azalmış. Bu artmış. Bu da artmış. Tetiklenmesi. Bu zaten çifte saldırı etkisi yaptığı için daha bir şey yapıyor. Burada da 42'şer defa etkin olan Ramses'imiz buraya baktığımızda çok çok daha az etkinleşmiş. 33'te 34, yani Ramses'te az etkinleştiği için hasarda düşük kalmış. Mehmet'e baktığımızda 66 134 diyebiliriz kodlama. Of, dediğim gibi 80, yani ikişer tane daha fazla. Burada da iki tane daha fazla. Burada da iki tane daha fazla. Her birinden, dediğim gibi, Mehmet'in biraz keyfine bakıyor. Bir de bizim Ramses'te şeyi etkinleşmemiş. Bunu da biliyorsunuz. Etkinleşme ihtimali var arkadaşlar. %30. İstatistik üstüne olduğu için olabilir de olmayabilir de hesabı. Şunları da çekeyim. Gideyim cephe yapayım. Bu krallıkta yapamam zaten. Gidiyorum ben arkadaşlar. Araştırma ikinci kısmı sormuştun. Onu da göstereyim. Şöyle açık ama mızrak yapılı sadece. Birinci kısımda mızrakla süvari full. Okçuda eksikler var. 3 tane 5 var. Kılıç zaten 2 tane 5 var. Onur. Aynen, buff'sızdın Nurettin. Zaten aldın. Hani tebrik ederim, Mehmet'in keyfine kalıyor biraz. Bir de tabii ki Ramses'in de keyfine, %30 ihtimal. İkincisinde de süvaride birer tane şunlar var. Olmayanı göstereyim. Karşı tasar. Yine karşı tasar. Okçuda zaten hiç ikinciye basmadım. Ama mızrakta bu full saldırı 5'te 5. Çok da uzun gün alıyor. Vicdansız. Diğerleri 1-1-1. Şunlar da 2. 60-70 gün falandı galiba şu. Bir tane 4'ten 5'e atmak. Tam hatırlamıyorum ama mızraklım da bu şekilde. Gideyim. Hemen şeyi yapayım. Cephe falan. 26 köyüme dönüyorum arkadaşlar. Gece gece renk kattınız bu arada. Ayağınıza sağlık Onur Nurettin. Güzel oldu. Hem denemiş olduk. Onur'un Lubus'u da çok absürt bir kritik çıkıyor. Tabi burada Timur çok büyük etken arkadaşlar. Ben size Timur ilk çıktığında da mutlaka hani alın dedim, iyi komutan dedim. Kötüleyenler olmuş. O yüzden almayanlar olmuş. Geçmiş olsun. İleride 6. sezonda Lubu'nun yerine gelecek ana komutan kompunda da yine Timur 3. komutan olarak yine kullanılıyor. Yani metada. Ee, Yani biraz dikkat edin. Biraz da söz dinleyin. Kendim yapmadığım bir şeyi sizlere söylemiyorum. İyiliğinizi istiyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.